Devani Escobar 4 Eylül 2003'te Monterrey'de dünyaya geldi. Henüz 18 yaşındaydı. Üniversitede hukuk okuyordu. Babası Mario Escobar, annesi Dolores Bazaldo onu zeki, bağımsız, bazen inatçı ama adalet duygusu çok güçlü bir genç olarak anlatıyor. Arkadaşları Devani'nin sosyal medyada aktif, hayal gücü geniş, insan haklarına duyarlı ve enerjik bir kişiliğe sahip olduğunu söylüyordu. Çocukluğundan beri avukat olmak istiyordu. İleride adaletsizliklere karşı mücadele etmeyi hayal ediyordu. 9 Nisan 2022'de Meksika'nın Monterrey şehrinde 18 yaşındaki hukuk öğrencisi Devani Escobar arkadaşlarıyla birlikte bir partiye katıldı. Ancak gece ilerledikçe davranışları alışılmadık bir şekilde değişti ve bir tartışmanın ardından kendini erkekler tuvaletine kilitledi. Arkadaşları onu evine göndermek için bir Didi sürücüsü çağırdı. Bu Devani'nin insanlar tarafından son görüldüğü an olacaktı. Devani 8 Nisan gecesi Sarai ve o gece tanıştığı Yvonne'la buluştu. Saat 11.30 sularında San Nicolas'taki marketten içki aldılar. Eğlencenin planlandığı partiye doğru yol almaya başladılar. Fakat tanınmadıkları için partiye alınmadılar. Bu küçük hayal kırıklığının ardından başka bir partiye yönelmeye karar verdiler. Bunun için Didi uygulaması üzerinden bir sürücü çağırdılar. Onları almaya gelen isim Juan David Sueller idi. Bu detay önemliydi çünkü o gece Devani'yi son gören kişi yine olacaktı. Sürücü Devani ve arkadaşlarını Quinta El Diamante adlı mekana götürdü. Burada sabaha kadar eğlencenin sürdüğü kalabalık bir ortam vardı. Devani ve arkadaşları mekana girdiler ancak ilerleyen saatlerde Devani'nin davranışları değişmeye başladı. Alkolün de etkisiyle daha agresifleşti ve arkadaşlarıyla tartıştı. Bir ara erkekler tuvaletine girip kendini kilitledi. Arkadaşlarının tüm ikna çabalarına rağmen dakikalarca çıkmadı. Sonunda tuvaletten çıkınca tartışmalar yeniden alevlendi. Mekanın sahibi Devani'nin tavırlarından rahatsız oldu ve içeride kalmasına izin vermedi. Arkadaşları da daha fazla olay çıkmaması için onu dışarı çıkartmak zorunda kaldı. Gece saat 03.50 civarında Devani Quinta El Diamante'nin kapısından çıkar. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde genç kızın yalpalayarak yürüdüğü, bir anda yere oturduğu ve ardından tekrar ayağa kalktığı görülür. Arkadaşlarıyla tartışmalar dışarıda da devam eder. Devani öfkeli, kırgın ve kontrolsüz bir haldedir. Tanık ifadelerine göre bir ara eve gitmek istemediğini dile getirir. Sürücü Juan David Sueller ve arkadaşı Yvonne onu sakinleştirmeye çalışır. Fakat Devani'nin sinirleri yatışmaz. Bir noktada yere düşer, Yvonne ve Juan David birlikte onu kaldırır. Sonrasında Devani müziğin kapatılmasını ister, ardından bağırarak yeniden çıkışır. Arkadaşları artık bu gerginliğin son bulmayacağını anlar. En iyisi eve dönmen diye karar verirler. Devani istemese de Juan David'in aracına bindirilir. Bu karar onların gözünde sadece geceyi bitirme çabasıydı. Ama gerçekte trajedinin başlangıç noktası olacaktı. Yola çıktıklarında sürücü ondan ev adresini ve telefon numarasını istedi. Ancak Devani öfkesini sürdürüyordu. Gergin bir şekilde cevap verdi, adres vermeyi reddetti. Arabada atmosfer giderek daha da gerginleşti. Araba içi görüntülerde Devani huzursuzdu. Adres vermeyi tekrar reddetti. Juan David de onu Nuevo Laredo otoyolunun 15. kilometresinde, yani karanlık ve tehlikeli olarak anılan ölüm otoyolunda indirdi. Orası çoğu kaybolan insanın son görüldüğü bir yerdi. Juan David arkadaşlarına telefonundan "Onu orada bıraktım, çok sinirliydi" diye bir mesaj yolladı. Arkadaşları buna tepki gösterdi. "Onu orada bırakamazsın" dediler. Juan David ise "Kendi inmek istedi. Yapabileceğim bir şey yoktu" dedi. Devani'nin babası daha sonra sürücünün uygunsuz davrandığını da iddia etti. Güvenlik kamerası görüntülerine göre Sueller'ın Devani'nin göğsüne uzanmasını öne sürdü ancak savcılık suçlama olmadığı yönünde karar çıkardı. Mensajes de texto y audio que intercambian el conductor y una de las amigas, Yvonne. En las grabaciones se escucha al conductor pedir ayuda a las jóvenes, ya que tiene equivocado el domicilio de Devani. Intentan comunicarse en varias ocasiones con sus padres, pero no contestan. Oye, se bajó y no quiere irse. Yo nada más te aviso para que sepa, ¿verdad? A las 4:25 horas, el chofer avisa a las amigas que ella descendió del vehículo. Después, a las 4:26 horas, el chofer toma una fotografía de Devani en la carretera Laredo y la comparte por WhatsApp con Yvonne. Esa foto es la que posteriormente circula en medios y redes sociales. Se bajó, ya no quiso
no quiso que la llevara y me empezó a manotear. Y pues ya mejor le dije que se bajara, pero nomás te aviso pues para que vengan por ella porque estaba muy agresiva. Le dije que me pasara el número de su mamá y no quiso. Y me dijo que se iba a bajar a la verga y no sé qué, y se bajó. Yo no la puedo subir a la fuerza o así, o llevarla hacia la fuerza porque me pueden acusar así de que la estoy secuestrando o algo así. Y ya ves cómo está ahorita el tema ese, entonces pues ya mejor me retiré de ahí. Pues vengan por ella porque neta que está grave. Anda grave y no voy a hacer una loquera. Me empezó a decir que sus papás eran abogados y que me iban a meter a la cárcel, no sé qué, y ya a lo mejor no me quiero meter en problemas. Yo ya vengo, pues ya ando trabajando, ¿verdad? Y pues ya la dejé ahí. Y pues yo opino que no sean gachos y vengan por ella porque pues venía con ustedes y sí, la verdad anda muy mal. Yo le iba a llevar a su casa, pero no se dejó. Incluso me iba a arriesgar de que pues llegara a su casa y que a lo mejor su papá o su mamá pensara que pues no sé, yo la emborraché o así. Pero, y más porque pues no traía la aplicación. Pero aún así como quiera la quería llevar, pero pues no se dejó. Entonces pues ya no pude hacer nada yo. No, no sé, se quedó ahí afuera de la quinta. Y luego caminó hacia la carretera, fue donde le tomé la foto. Pero pues ya yo no la puedo agarrar, yo no la pude agarrar ahí porque pues, o sea, no puedo forzarla a que se suba porque si pasa una patrulla y me ve, van a decir que la quiero secuestrar o que estoy aprovechándome de ella, no sé. No, en la quinta, ahí se quedó en la quinta donde lo recogí a ustedes, ahí la dejé yo. Pero ya cuando yo venía se fue a la avenida. O sea, la última vez que yo la vi fue ahí en la avenida. Pero ¿qué le dieron o qué? Porque andaba como si estuviera drogada. ¿Qué le dieron o qué se metió o qué? Pues no, pero me quisieron aventar la paleta a mí. Y pues traté de ayudarla, pero no se dejó. Oye, regresé ahí a ver si la veía, pero ya no la vi. Si tienes número de su mamá, de alguien conocido, si tienes número de alguien que la conozca o así, avísale porque quién sabe quién la haya subido, con quién se haya ido. Yo le dije que le marcaba a su mamá y no quiso marcarle, no traía pila y luego le dije que lo cargara y dijo que no, que le valía verga y no sé qué. Ya no pude hacer nada, digo, puedo te pedir el número de su mamá, pero pues no. Apenas que vayan a su casa y le comenten porque pues no sé qué onda. Oye, igual y si llega a su casa o sabes ya mañana de ella me avisas porque neta que me quedé con el remordimiento de conciencia, va, pero no pude hacer nada, o sea, no pude hacer nada así por ella de llevarla, que era la idea. Este, ya si sabes de que ya está en su casa, pues ya nada más me avisas. Nada más para que se me quite el andar pensando eso. Juan David o gece farkında olmadan Debani'nin son fotoğrafını çekti. Karanlık ve boş otoyolun ortasında yalın ayak bir fotoğraf çekildi. O kare yalnızlık ve umutsuzluğun simgesiydi. Instagram, Twitter, ülkede milyonlarca göz bu fotoğrafla uyanış yaşadı. Debani Escobar, Juan David tarafından bırakıldıktan sonra ortadan kayboldu. O geceyi bilen tek gerçek güvenlik kameralarına yansıyan son görüntülerdi. Debani yalnız başına duruyor, karanlıkta yavaşça yürüyordu. Görüntülerde Debani'nin dengesiz ve telaşlı yürüyüşü dikkat çekiyor. Bir süre yolu kontrol ediyor, geri dönmeyi düşündüğü izlenimi veriyor. Ancak sonra yönünü değiştirip yakınlardaki Nuevo Castilla Motel'in çevresine doğru ilerliyor. Kamera kayıtlarına göre Debani motelin çevresinde dolaşıyor, bazı odaların camlarından içeriği kontrol ediyor ve güvenlik önlemlerinden tedirgin gibi davranıyor. Sürekli bir yerlere bakıyor, adımlarını hızlandırıyor ve yer yer durup panik havasıyla etrafı tarıyor.
Debani motel çevresinde dolaştıktan sonra su deposuna yöneliyor. Kameralar genç kızın deponun içine nasıl girdiğini net olarak yakalayamıyor. Ancak depo içinde kısa süreli hareketler görülüyor. Bu kısma gelmesi son görüldüğü yerden 9 metre sürüyor. Sarnıç alanı dikenli tellerle çevrili ve dışarıdan bir aracın girmesinin imkansız olduğu söyleniyor. Depo kenarındaki duvarların yüksekliği 2,20 metre civarında. Deponun şemasına baktığımızda 2 çukur ve orta dar bir alandan oluşuyor. Her biri 90'a 98 santim boyutlarında ve 4,43 metre derinliğinde. Depolardaki su 90 santime kadar dolu. Numaralandırılmış bölgelerden birinci kısımda Debani'nin bedeni ve tek ayakkabısı bulundu. Dördüncü kısımda Debani'ye ait bir doku parçası, üçüncü kısımda ayakkabının diğer eşi bulundu. İkinci kısımda sütyen, çanta ve maskesi bulundu. Dokuzuncu kısımda turuncu bir klipir çakmak, yedinci kısımda Debani'nin anahtarlıkları, altıncı kısımda hasarlı cep telefonu ve beşinci kısımda plastik bir kap ve Red Bull kutusu bulundu. Debani buraya birinden kaçmak için mi girdi yoksa biri ona saldırdıktan sonra onu depoya mı attı hala bilinmiyor. Eşyalarının deponun farklı yerlerinde olması Debani'nin deponun içindeyken bir süre hayatta kalmış olabileceğini gösteriyor. Gerçek olan şu ki oradan bir daha çıkamadı. Arama ekiplerinin ilk günlerde bu alanı yeterince taramaması cesedin bulunmasını 13 gün geciktirdi. Depo içerisindeki kötü kokular ve alarm verilmesi yalnızca 22 Nisan'da cesedin keşfini sağladı. O güne kadar motel çevresindeki hareketleri Debani'nin kayboluşunun gizemini derinleştiriyordu. Debani'nin cansız bedeni bulunduğunda soruşturmanın en kritik ayağı otopsiler oldu. Ancak otopsiler aynı beden üzerinden birbirinden farklı 3 sonuç verdi. İlk resmi otopsi başsavcılık tarafından yapıldı. Raporda Debani'nin başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği yazıyordu. Yani kaza veya düşme ihtimali öne çıkarılmıştı. Ailenin talebi üzerine yapılan ikinci bağımsız otopsi ise başka bulgular sundu. Bu raporda cinsel saldırı izleri ve Debani'nin bedeninde farklı travma işaretleri tespit edildi. Bu cinayet şüphesini daha da güçlendirdi. Üçüncü otopsi ise federal uzmanların desteğiyle hazırlandı. Burada ölüm sebebinin asfiksi yani nefessiz kalma olduğu belirtildi. Ancak önceki raporlarla çelişkiliydi. 3 ayrı rapor, 3 ayrı ölüm sebebi. Aynı beden üzerinden 3 farklı senaryo yazılmıştı. Bu çelişkiler yalnızca adaletin gecikmesine değil, kamuoyunda öfkenin daha da büyümesine neden oldu. Debani'nin hayatındaki son kişi taksi sürücüsü Juan David'ti. Juan David polise verdiği ifadede Debani'nin arabadan kendi isteğiyle indiğini söyledi. Yol kenarında bırakıldıktan sonra arkadaşlarına gönderdiği mesajlar olayın sorumluluğunu üstlenmediğini gösteriyordu. Resmi soruşturma yalnızca bu kanıtlar üzerinden ilerledi. Diğer motel çalışanları veya çevredeki kişiler somut delil bulunmadığı için suçlu ilan edilmedi. Debani'nin son gecesi yalnızca kameralar ve taksi şoförü Juan David tanıklıklarıyla değil, aynı zamanda yanında bulunan arkadaşlarının ifadeleriyle de şekillendi. Ancak bu ifadeler başından beri birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. İfadelere göre Debani gece boyunca alışılmadık derecede agresifti. Önce bir tartışma yaşandı, ardından erkekler tuvaletine girip uzun süre kilitlendi. Bu durum arkadaşlarını endişelendirdi. Arkadaşları onu sakinleştirmeye çalıştıklarını ama başarılı olamadıklarını söyledi. Sonunda Debani'yi eve göndermeye karar verdiler ve bunun için Juan David'i aradılar. Çelişki şu noktada başladı. Arkadaşlarının bazıları Debani'nin kendilerinden uzaklaşmaya çalıştığını, hatta onları yalancı olmakla suçladığını öne sürdü. Diğerleri ise sadece sarhoş ve sinirli olduğunu iddia etti. En kritik detay ise Debani'nin adresini ya da telefon numarasını şoföre vermemesiydi. Arkadaşları bu durumu Debani'nin inatçılığı olarak anlattı. Ama neden evine dönmek isteyen bir genç kız adresini paylaşmazdı? No, nunca había pasado una situación extraña de que ella se pusiera así, o sea, de tomada ni nada. Tomaba, yo creo, normal, como yo, como cualquier persona, o sea, normal. Y pues realmente no, cuando sucedió esa situación yo no supe cómo lidiar con ella, porque realmente el tiempo que teníamos de conocernos no era mucho. Cuando hablaron con los papás, pues tú le explicas que estuviste marcando, él vio las llamadas. ¿Qué te comenta su papá? Él comentó que él no me comentó nada, la que comentó fue la mamá y dijo que
que esa noche que ella sí estaba al pendiente, pero él no. Que, o sea, que él se durmió, se quedó dormido y que se le descargó el celular. Entonces quizá por este motivo no. Pues quizá por ese motivo, pero yo... No contestó. Sí, no contestó, o sea, el celular. Hasta porque cuando les contesta es ya Hasta la mañana. 8:30 de la mañana. 8:30, que ella dice, me pregunta a mí, oye, ¿eres Araí? Amiga de Devani, y le digo, sí, soy yo. Le marqué, le expliqué todo lo que pasó y le dije que Devani se había quedado ahí y que pues no supimos ya nada de ella. Y dice, ok, ahorita la voy y la busco en la mañana. ¿Y se comunicaron durante el día o ya no? Sí, durante el día me siguió comunicándose conmigo y me preguntaba qué es lo que pasó. Y yo todas las veces que me marcaba yo estaba trabajando, pero yo traté de responderle y siempre y comentándole todo lo que pasó, le mandaba screenshot de hecho de la conversación con el chofer, le mandé la dirección y todo, o sea, aportando para ayudarlo, ¿verdad? Ivonne y Sari, me gustaría a la familia de Devani, ¿ustedes qué le dicen? Entiendo que hubo un mensaje privado, hoy públicamente, ¿qué le puedes decir, Sari? Pues realmente lamento lo que sucedió. No pensamos que esto hubiese llegado hasta ese extremo. O sea, yo sé que a ellos les duele, a mí también me duele, claro que me duele por la convivencia que tuve con ella, por toda la situación o por todo lo que yo también estoy afrontando. O sea, me duele mucho y lo siento mucho. Sí, de igual manera, pues lo siento mucho por lo que está pasando a la familia. Obviamente es grave lo que pasó. Nosotros no queríamos que llegara a ese extremo. Intentamos ayudar hasta donde pudimos y hasta donde ella se dejó. Nunca quisimos que pasara esto. Realmente no quiero que quede claro eso, que no fue culpa de nosotros. Nosotros intentamos ayudarle y en ningún momento se quiso. Arkadaşların ifadeleri olayın başından beri kamuoyunu ikna edemedi. Kimileri bu ifadelerde eksiklik olduğunu, kimileri de gençlerin Devani'yi yalnız bırakarak sorumluluktan kaçtığını savundu. Her halükarda o geceki suskunluk ve belirsizlik Devani'nin kaderinde kritik bir rol oynadı. Ana şüpheli olarak öne çıkan kişi her iki seferde de Devani'nin hayatına dokunan Juan David Sueller oldu. O gece hem onu mekana bırakan hem de sonrasında otoban kenarında indiren bu sürücüydü. Polisteki ifadesinde kendi inmek istedi derken Devani'nin babası Mario Escobar bunun aksini uygunsuz davranış olduğunu ısrarla dile getirdi. Yine de Juan David delir yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı. Bu süre zarfında iki savcı ihmal ve hata nedeniyle görevden alındı. Bu da soruşturmanın ciddiyetine dair kuşkuları derinleştirdi. Devani Escobar'ın ölümü sadece bir genç kızın trajedisi olmadı. O, Meksika'da her gün kaybolan, öldürülen ve sessizce toprağa gömülen binlerce kadının sesi haline geldi. Arkadaşları suçlu olarak görülmedi ancak ifadeleri eksik ve tutarsızdı. Devani'nin agresifleştiğini söylediler ama niye adres vermedi, neden yalnız bıraktılar gibi sorular yanıtlanmadı. Motel çalışanları uzun süre aramalar yapılmasına rağmen ilk gün sisternanın kontrol edilmemesi sebebiyle şüpheye maruz kaldı. Hala ceset sonradan mı yerleştirildi tartışmaları sürüyor. Kaç kişi şüpheye dahil edildi, kaç kişi tutuklandı? Cevap yok. Dava hala sürüyor ancak belirgin bir ilerleme ya da mahkeme kararı söz konusu değil. Ellerinde Devani'nin fotoğrafları, dillerinde çığlık gibi yükselen sloganlar vardı. Devani için adalet, Meksika bir toplu mezar. Bu slogan kadına yönelik şiddetin ve devletin yetersizliğinin en acı sembollerinden biri oldu. Monterrey'den Mexico City'ye yüzlerce yürüyüş düzenlendi. Sosyal medyada Devani'nin yol kenarında çekilen tek başına duran o son fotoğrafı milyonlarca kez paylaşıldı. Onun yalnızlığı ülkenin kadınlarını birleştiren bir isyana dönüştü. Devani'nin hikayesi öylesine derin izler bıraktı ki sadece haberlerde değil, belgesele de konu oldu. Devani Escobar'ın Son Gecesi belgeseli, genç bir kızın sırlarla dolu kayboluşunu ve ardından gelen adalet arayışını tüm dünyaya gösterdi. Belgesel yalnızca bir trajedi değil, Meksika'daki kadınların yıllardır süren çığlığını gözler önüne serdi. Ve bugün Devani'nin adı hala anılıyor. Onun son gecesi unutulmaması gereken bir ders oldu. Bir ülke kadınlarını koruyamadığında bir genç kızın yalnızlığı bütün bir toplumun öfkesine dönüşebilir.